Herkese merhaba. Bugün portakallı nefis bir tatlı tarifiyle karşınızdayım. Az malzemeli ama çok lezzetli bir tarif oldu. Hemen başlayalım isterseniz. Uygun bir kabın içerisine 1 su bardağı portakal suyunu, 1 su bardağı sıvı yağı ilave ediyoruz. Ben 2 portakal kabuğu rendesi kullandım ama siz aroması çok baskın olmasın isterseniz bir de sizin için yeterli olacaktır. 4 su bardağı un kullandık arkadaşlar. Ama önce 3 su bardağını koyduk. 1 su bardağında hamuru yoğurdukça kontrollü bir şekilde ekledik. Çok katı kıvamda bir hamur istemiyoruz. Bunun için de unu dediğim gibi kontrollü şekilde eklememiz gerekiyor. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin kullandık yine. Hiçbir aşamasını atlamadan sizin için bütün ayrıntıları gösterdim arkadaşlar. Kıvamını, hamurun nasıl olması gerektiğini tek tek göreceksiniz. Kış mevsimini yaşıyorken, hazır portakallar da her yerde bol bol varken sadece 2 portakalla bu tatlıyı yapabilirsiniz. Son kalan unu da ilave ediyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Eğer hamurunuz çok katı olursa arkadaşlar, içerisine portakal suyu, çok az da sıvı yağ ilavesi yapabilirsiniz. Söylediğim gibi bütün aşamaları tek tek sizlere göstereceğim. Hamurun kıvamının nasıl olması gerektiğini şimdi göreceksiniz. Yaklaşık 7-8 dakika yoğurduktan sonra alınan kıvamı görüyorsunuz. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Çok sert değil ama çok cıvık da değil. Bakın ele yapışmıyor, görüyorsunuz, ayrılıyor güzelce. Artık hamurumuz hazır hale geldi. Biraz daha yoğurup düzledikten sonra üzerini kapatacağız. Yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendireceğiz hamurumuzu. İster temiz bir bezle örtün, isterseniz de streçle örtün. Ve hamuru bir kenara alıp dinlenmesini bekliyoruz. Yaklaşık söylediğim gibi 20 dakika dinlendikten sonra artık açmaya başlayacağız. Açmadan önce tezgahı güzelce unladık. Şimdi hamurumuzu tezgaha alıyoruz ve 2 eşit parçaya bölüyoruz. Bunun öncesinde de hamuru tezgahta birazcık yoğuruyoruz ve şekil veriyoruz. Şekli verdikten sonra da 2 eşit parçaya bölüyoruz. Tezgaha un koymamızın sebebi de hamuru açarken daha rahat şekilde açabilmek arkadaşlar. Hamur ne kadar güzel görünüyor görüyorsunuz sizler de. Yoğurma işlemini çok güzel yaptık. Dinlendi. Hamur kendine güzelce geldi. Şimdi açmak için hazır. Hamuru açarken kenarları yırtılırsa arkadaşlar hiç dert etmeyin çünkü rulo haline getireceğiz. Bu yüzden de kenarları yırtık olsa bile rulonun içinde kalacak ve gözükmeyecek. Hamura şeklini verdikten sonra yuvarlak hale getirdik ve açmak için artık hazır. Söylediğim gibi daha rahat açmak için de tezgahımıza un serpmiştik. Bu sefer tezgahta çok un kalmadığı için üzerine birazcık serptik ve açmaya başlıyoruz. Yumuşak kıvamda bir hamur olduğu için de açması çok kolay oluyor. Hiç kesmeden sizlere bütün haliyle gösteriyorum burayı. Rahatlıkla açıp şekil verebilirsiniz. En sonunda ne kadar açtığımızı, nasıl bir boyutta olduğunu zaten göreceksiniz. İnceliğini falan her şeyini göstereceğim size. Hamurun kenarında da açarken yırtıklar oluşursa söylediğim gibi hiç dert etmeyin. Çünkü rulonun içinde kalacak. Açtıkça da hem boyutunu hem de inceliğini göreceksiniz. Burayı sizin de zamanınızı almaması için hızlandırarak geçiyorum. Bu boyutta, bakın bu incelikte bir hamurumuz oldu. Ne aşırı ince ne aşırı kalın. Bakın tamamen yanlardan da görebiliyorsunuz. Hamurumuz bu şekilde olacak. Hamurun üzerine serpmek için 1 çay kaşığı tarçın kullandım. Siz isterseniz baskın olmasın tadı derseniz daha az kullanabilirsiniz. Her yerine gelecek şekilde tarçını serptikten sonra iri kıyım cevizleri görüyorsunuz. Üzerine serpiyoruz. Yine her yerine gelecek şekilde. Dilerseniz bu tarifi yaparken içerisine fındık da koyabilirsiniz. Yer fıstığı da koyabilirsiniz. Evinizde ne varsa o malzemeyle yapabilirsiniz. Cevizleri de serptikten sonra rulo haline getirmeye başlıyoruz. Biz uzun kenardan rulo haline getirmeye başladık. Bakın güzelce açtık ve güzelce rulo haline getiriyoruz. Hiçbir sorun yaşamıyoruz, görüyorsunuz. Hamur bitene kadar rulo yaptıktan sonra son kalan kısmında biraz bastırıyoruz ki açılma yapmasın.
Kenarlarda daha düz dursun diye oraya da biraz bastırdıktan sonra artık kesmeye başlıyoruz. Biz keserken arkadaşlar 2 parmak kalınlığında yaptık ama siz yaparsanız 1 parmak kalınlığında kesin. Çünkü şerbetini içine daha iyi çekmesini istiyoruz. Bizim yaptığımızda da şerbetini çekiyor, sıkıntı yok ama 1 parmak kalınlığında olursa daha yumuşak, daha güzel bir tatlınız olur. Kesme işlemini de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Tarifle ilgili aklınıza takılan sorular olursa yorumlarda yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. İstediğiniz farklı tarifler olursa yine onları da yapmaya çalışırım. Her zaman söylüyorum, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Şeklimizi de verdikten sonra elimizle hafifçe bastırıyoruz ve artık tepsiye yerleştiriyoruz. Fırın tepsisine yerleştirdik arkadaşlar ve fırın tepsisini de yağlamadık bu arada. Bu şekilde bastırarak rulolarımızı artık tepsiye koyuyoruz. Bu tarif için şunu söyleyebilirim. Daha önce çok fazla yapan görmedim ben. Annem bunu yıllar önce öğrenmişti ve bize sürekli yapardı. Şu anda ara ara yapıyoruz. Şerbeti için 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı suyu ilave ediyoruz. Ocağa koyduktan sonra da şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Şeker eriyip kaynayana kadar arkadaşlar altı açık oluyor. Zaten şeker de çok çabuk eriyor. Şerbet kaynadıktan sonra bir dilim limon ekliyoruz ve 10 dakika kaynatmaya devam ediyoruz. Kaynadıktan sonra altını en kısa getiriyoruz ve bir dilim limon ekliyoruz. 10 dakika kaynatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Tatlıyı 200 derece önceden ısıttığımız fırına gönderdik ve bu şekilde kızarana kadar pişirdik arkadaşlar. Fırından fırına değişeceği için de dakika vermem çok mantıklı olmaz ama yaklaşık 25-30 dakika kadar fırında pişti bizim. Kızarana kadar pişirmeniz gerektiği bence daha anlaşılır bir tabir oluyor. Tatlı fırından çıktıktan 15 dakika kadar sonra şerbetim de hala sıcak, dökmeye başlıyorum. Bakın görüyorsunuz, dökerken dumanlar çıkıyor. Bu gibi şerbetli tatlılarda da tatlının şerbetini iyice çekmesini istiyorsanız şerbetinizin sıcak, tatlının da soğuk olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Şerbeti tek tek tatlıların üzerine döktüm ve çekmesi için bir kenara aldım. Bu şekilde ters çevirdim altından çektikten sonra da. Ve tatlım şerbetini tamamen çektikten sonra artık yemeğe hazır. Güzelliğini görüyorsunuz. O kadar güzel oldu ki. Ağızda bıraktığı tat muhteşem. Bence mutlaka denemelisiniz. Misafirlerinize farklı bir tatlı tarifi sunmak istiyorsanız o tarif bu tarif. Lütfen videoma yorum yapmayı, telefondan izleyenlerse hype puanı vermeyi unutmasınlar. Herkese iyi günler.